Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Bugün 8 Eylül günlerden pazar. Eylül'ün ilk haftası bitti ve bu videoda anlatılanlar tıpkı diğer videolarda anlatılanlarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar. Evet, tarihleri biraz geri alalım ve 1 Eylül'e geçelim ve Eylül'de Bitcoin çakılıyor isimli videomuza bakıyoruz. Eylül'de gel. Bitcoin bir sadece Bitcoin değil, Amerikan borsası, sadece Amerikan borsası da değil, altın, aklınıza ne geliyorsa sevgili dostlar. Çok çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Eylül ayında aklınıza ne geliyorsa finansal piyasalarda bir çöküş oluyor. Niye finansal piyasalarda Eylül ayında çöküş oluyor? Bunun birçok sebebi var. Yani şu an hocam neden düşüyor dediğinizde size 50 tane farklı neden sayabilirim. Ama hiçbiri gerçekçi olmaz. Piyasa Eylül ayında düşüyor arkadaşlar. Yani 2 daha 4. Şöyle baktığımızda Eylül ayındaki fırtınada şöyle baktığımızda 4 günde, niye 4 günde hocam bugün ayın 8'i? Çünkü Amerikan borsası bu hafta bayram nedeniyle orada işçi ve emekçilik bayramı bizde 1 Mayıs. Onlar da değil. Onlar bu ay kutluyorlar. 4 gün açıktı piyasa ve 4 günün sonunda Amerikan borsalarında 2,2 trilyon dolarlık gibi bir para uçtu gitti. Paraya bak. 2,2 trilyon. Muazzam deli bir para yani. Baktığımız zaman gitti arkadaşlar. Eylül ayının ilk bir haftasında. Şöyle baktığımız zaman 4 gün boyunca yine Amerikan borsalarına baktığımızda kırmızı bir mum. Ertesi gün daha kırmızı, ertesi gün daha kırmızı ve sonraki gün daha da kırmızı olduğunu görüyoruz piyasaların kıymetli dostlar. Piyasalar sonsuza dek böyle kırmızı olur mu? Yani hep kırmızı kırmızı, yarın da kırmızı, öbür gün de kırmızı, ondan sonraki kırmızı olur mu? Olmaz. İlla ki bir şey olur, illa ki olumlu bir şey olur ve döner. Daha önce böyle bir olay oldu mu hocam? Sorularına böyle geldiğimizde oldu arkadaşlar. Hatta daha büyüklerini gördük. Daha büyük düşüşler gördük yükseliş dönemlerinde. Mesela korona döneminde Bitcoin 10 bin dolar idi sevgili dostlar. 10 bin dolar. Bir korona haberleri şunlar bunlar diye baktığımızda bir ay içerisinde 3 bin dolarlara düştü. 10 bin dolar nire, 3 bin dolar nire arkadaşlar. Bugün 10 bin dolardan da alan, tepeden de alan, dipten 3 bin dolardan da alan ve bekleyen zengin arkadaşlar. 2 daha 4. Eylül ayındayız. Şu an en kötü aydayız. Bitcoin 60 bin dolar, Bitcoin 50 bin dolar, Bitcoin yok 48 bin dolara düşer mi, bilmem ne olur mu, şu olur mu, bu olur mu? 50 bin dolardan da alan, tepeden 70'ten de alan, alttan 48 bin lira, yok 38 bin lira, herkes bir şey söylüyor. 38 bin lira alanda bir sene sonunda %99, sadece %1 ihtimalle fakir kalmaya devam ederken %99 zengin olacaklar. Anlatabiliyor muyum? Her Eylül'de olan şeyler yine bu Eylül'de oluyor kıymetli dostlarım. Şöyle bir bakalım piyasaya. Piyasada ne var arkadaşlar? Globalden şöyle büyük resimden bakıyoruz. Bugün günlerden pazar. İşimiz yok, gücümüz yok. Hadi geniş konuşalım. Ne oluyor? Bitcoin'de arkadaşlar bir çanak formasyonu, işte fincan kulp formasyonu var arkadaşlar. Geliyor, dipleri yapıyor ve gidiyor. Bu fincanla biz ne yapacağız arkadaşlar? Kahve içeceğiz, çay içeceğiz, bir şeyler, sıcak bir ürün tutacağız. Elimiz yanar. Elimiz yanmaması için buna bir kulp lazım ve bu kulp 49 binleri gösteriyor arkadaşlar. Ve 49 binlere daha önceden değdik ya hocam. Bir kere daha değmek isteyebilir. Olabilir. Şurada 49 bin lira gördü Bitcoin. Gene 49 binleri görmek isteyebilir. Şöyle gelebilir 49 bin lira. Olabilir. 49 bin lira gelirse ne olur? Burası bir dip. Burası da ikinci dip. İkili dip olur arkadaşlar. İkili dip olur ise ne olur sevgili dostlar? İkili dip formasyonu bize neyi gösterir? İkili dip formasyonu bize şöyle baktığımızda 92 bin dolarları gösterir arkadaşlar. Şurası şu çizgi ikili dip formasyonudur. 92 bin dolarları gösterir kısa bir zaman içerisinde çok da uzun olmayan bir süreden bahsediyoruz arkadaşlar. 92 bin. Bu ikili dip olmadı. Buradan 49 binleri bir daha görmedi ve direkt olarak yükselmeye başladıysa
ne olur? O zaman da çanağın hedefi, kıymetli dostlarım, neymiş çanağımızın hedefi? 123 bin dolarmış. Her halükarda kazanıyoruz. 92'de de kazanıyoruz, 123'te de kazanıyoruz. O halde yapmamız gereken tek şey ne? Beklemek arkadaşlar. Geniş açıdan böyle Bitcoin'e baktığımız zaman. Başka bir genişten daha bakalım. Farklı farklı formasyonlar var. Her analist kendine göre bir şeyler çizip çizip duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Bitcoin'de ne var? Bitcoin'de bir dip var arkadaşlar. Şurada bir dip var ve bu dipten sonra yukarıya doğru sert bir yükseliş var. Bu sertten sonra aşağıya doğru bir dalgalanma var. Bu neydi? Bu ne formasyonuydu? Ey Nazlı Hilal, sana kurban olayım diyor ya TikTok'ta bir küçük bir çocuk. Onun gibi Ey Nazlı Hilal formasyonu var arkadaşlar. Bayrak, flama bayrak formasyonu var. Burada bayrak flama formasyonuna baktığımızda da şimdi burada Bitcoin nereden döner bilinmez. Bakın bayrak şu direk, bu direk. Bu direk önemi ne direğin? Bitcoin'in ne kadar daha yükseleceğini gösterir bize. Şimdi burada da flamanın yapısını görüyoruz. Tepeler, dipler, tepeler, dipler, tepeler, dipler. Bu tepeyi kırdığı anda artık ne zaman kırar bilinmez. Bir ay sonra mı kırar, 2 ay sonra mı kırar, 3 ay sonra mı kırar ama kırar. Niye kırar? Çünkü faiz indirimleri var arkadaşlar Eylül ayında. Niye kırar? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var arkadaşlar. Kamala Harris da gelse piyasayı, ekonomiyi düzeltmek zorunda. Trump da gelse piyasayı, ekonomiyi düzeltmek zorunda. Bu kıracak arkadaşlar. 2 2 daha 4. Bu flama kırılacak, başka yolu yok. Nereden kırılacağını bekliyoruz sadece. Eylül'de mi kıracak, Kasım, Ekim'de mi kıracak? Ama bir kıracak. Bu flama kırılacak. Ve bu flamanın hedefi de baktığımız zaman direğin boyunu baz aldığımız zaman gene bize 120 binleri gösteriyor. Yani önümüzdeki 6 ay içerisinde, 3 ay içerisinde, yıl sonuna kadar, 2025'in başına kadar böyle çok da bizi bekletmeyecek zamanlarda 120 bin dolarları biz hangi formasyona inanıyorsak inanalım, neyi baz alıyorsak alalım. Buralar gelecek arkadaşlar. 2 2 daha 4. Başka ne konuşalım? Hadi farklı bir şeyden bahsedelim. Rusya'dan bahsedelim sevgili dostlar. Dün Rusya bir açıklama yaptı. Önce Amerika'daki madenciler açıklama yaptı. Ya dedi bu Texas çok sıcak, çok kötü, maliyetlerimiz arttı, vergilerimizi biraz azaltın, madencilik şeylerimizi, vergilerimizi azaltın, Texas'ta işler iyi gitmiyor gibi bir açıklama yaptı. Peşinden hemen Rusya'da bir açıklama yaptı. Rusya zaten soğuk bir memleket. Gelin kardeşim madenciliğinizi burada yapın dedi. Tamam da ne kadar yani Rusya'nın potansiyeli ne? Rusya'da madencilik yapılır mı? Gibi böyle sorulara hemen direkt kendileri cevap veriyorlar. Ve geçen ay diyor, geçen sene özür diliyorum 2023 yılında yaklaşık olarak 3 milyar küsürleri sildim. 3 milyar dolarlık Bitcoin üretilmiş Rusya topraklarında. Ucuz enerjiyle, ucuz elektrikle 3 milyar dolar üretilmiş. Kim üretmiş bu 3 milyarlık dolarlık Bitcoin'i? Şahıslar, bireysel firmalar. Ben cebimde para var kardeşim. Ey Rusya ben Bitcoin madenciliği yapmak istiyorum. Haberin olsun. Burada ekipmanlarım var, şuyum var, buyum var. Bana elektriği ucuza ver. Ben de Bitcoin üreteceğim diyorsunuz. Bitcoin şeyde hay hay diyor Rusya'da ama vergimi alırım diyor. Ve onlar da tabii ki de kabul ediyorlar. Tamamen her şey yasal. Kapıya polis gelmiyor, jandarma gelmiyor, Kızıl Ordu gelmiyor. İşinize bakıyorsunuz ve yılın sonunda Bitcoin madencisinden Rusya vergisini alıyor. Ne kadarlık bir vergiye baktığımız zaman 520 milyon dolarlık bir vergi almış. 3 milyar dolarlık üretilmiş. Bunun 550'si, 520'si vergi olarak gitmiş. Hem şahıslar kazanmış, Bitcoin'i üretenler kazanmış, hem de Rus hükümeti, Rusya devleti kazanmış arkadaşlar bu işten. Ben de hep söylüyorum zaten bir keresinde bir gittik paralı yoldan, bastırdık parayı gittik İzmir'e. İzmir'e giderken İstanbul'dan İzmir'e giderken dağların arasından gidiyorsunuz. Ve dağların tepelerinde hep pervaneler var. Bir dağın üzerinde 3-4 tane pervane olduğu da görüldü. Eteklerde falan pervaneler var. Kurun arkadaş bu pervanelerin altına bitcoinleri.
Hem şahıs kazansın, kuracak adam kazansın, hem de devletimiz kazansın. Bak Rusya durduk yere arkadaşlar 500 milyon dolar para kazanmış. Biz kazansaydık fena mı olurdu ülke olarak? Belki kazanıyordur tırnak içerisinde şahıslar. Çünkü sokaklarda çok fazla zengin var. Yani parası olan çok var. Nereden buluyorlar kardeşim bunları? Hepsi mi sanal bahis oynuyor? Hepsi mi kara para aklıyor falan? Acayip zengin insanlar görüyorum ben sokakta, alışveriş merkezlerinde. Bundan dolayı zaten bir türlü toparlanamıyoruz. Çünkü bir kısmı halkın, bir kısmı çok fakirken bir kısmı da acayip zengin. Belki de bunlar çaktırmadan bir yerlerde madencilik yapıyordur. Devletimizin bu konuya el atması lazım. Bitcoin madenciliği yasal olması lazım arkadaşlar. Dönüştürülebilir, yenilenebilir enerjiyle tabii ki de. Yoksa barajlarımızdan, işte santrallerimizden elde edilen enerjilerle değil. Tak oraya bir rüzgar gülü, tepeye olsun bitsin, üret Bitcoin'ini yoktan var etmek Allah'a mahsustur. Ama bu Bitcoin işi de biraz yoktan gibi yani arkadaşlar. Fişe takıyorsunuz, Bitcoin üretiyorsunuz. Bu kadar basit. Her neyse sevgili dostlar, bakıyoruz. Ethereum'a çok acayip bir tepki var. Ethereum, ey patron, satıp duruyorsun. Piyasalar bak, altcoin'lerde ufak ufak bir toparlanma var. Ripple %2 gitmiş, Solana 0,40 gitmiş, BNB 0,40 gitmiş. Artıda altcoin'ler. Ethereum 0,76 ekside. Niye Ethereum 0,76 ekside? Çünkü patron satıyor. Niye patron satıyor? Çünkü ödemelerimiz var. Maaş ödüyoruz. Çünkü giderlerimiz var diyor. Bir topluluk da diyor ki nasıl oluyor kardeşim, senin maaşın ne kadar, senin şeyin ne kadar diye böyle bir açıklama bekliyorlar ve Ethereum'da ilk defa, hani böyle kripto ekosisteminde ilk defa bir bilanço açıklayacağını, bir maliyet raporu, mali rapor açıklayacaklarına dair bir çalışma var. Görelim bakalım Ethereum tarafında kim nereye para harcıyor, yoksa bu paralar cebe mi gidiyor? Acayip derecede Ethereum tarafında bir sıkıntı var. Patron habire satıyor arkadaşlar. Evet, Eylül ayı sıkıntı dert ayı demiştik. Eylül ayında böyle baktığım zaman spot Bitcoin ETF'lerine, notlarıma bakıyorum. Son 7 günde Amerikan borsalarında yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık Bitcoin tarafında, Bitcoin ETF'lerinde çıkış oldu. ETF'ler satılıyor şu an kıymetli dostlar. Korku ve açgözlülük seviyesine baktığımız zaman son bir yılın, şu sağ tarafa bakıyoruz, en düşük seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 2023 son bir yıla bakıyoruz arkadaşlar. Son bir yılda en düşük seviyelerdeyiz. Buralardan artık bir yükseliş hareketi bekliyoruz. Bitcoin tarafında, altcoin tarafında, kripto paralar tarafında Bitcoin, korku ve açgözlülük endeksi tarihi, yani son bir yılın en dip seviyelerinde. Evet, şu büyüklerden, büyük resimlerden baktık. Şimdi biraz daha küçültelim resmi. Küçük resimde baktığımızda alt band, üst band, alt band, üst band, alt band, üst band, alt band, üst band, alt band, üst band ve alt banda gelmek üzereyiz dedik. Ben buradan biraz alımımı yaptım. Ufak bir miktar yaptım. Çok büyük yapmadım arkadaşlar. Paramı böldüm. Üçte biriyle alımımı yaptım. İster yapın, ister yapmayın, tercih sizin. Henüz düşen trendde bir kırılım yok kıymetli dostlar. Bakınız, şu sarıda bir kırılım yok. Alım için çok erken denilebilir o yüzden. Dibi vurmadık henüz. Bakın, dip neresiydi? Burası bir dip. Doğru mu? Burası diğer dipte, burası arkadaşlar. Buraya da inmedik denilebilir. Ben şuradaki dibi baz alarak, buradaki dibi baz alarak burada alımımı yaptım. Tamamen benim tercihimdir. İster yapın, ister yapmayın. Şey sizin, para sizin, emek sizin, alın teri sizin. Alın terinizi bana uyarak harcamak zorunda değilsiniz. İkinci alımımı bu dipten döndüğünde yaparım. Ya da dibe inmez. İnmez aşağıya. Eylül tamam bu kadar der. Bu kadar düştük yeter der. Ve toparlanma başlar. Şurayı kırar, üstünde kalıcı olur. İşte o zaman flama kırıldı. Bayrak kırıldı deriz. Yukarıya doğru roketler geliyor. İşte o zaman fincan kulp yukarıya yönlü tepkisini verdi derim ve alımlarımı yaparım. Neresi burası? 62.500. 62.500'ün üzerinde kapanış yaptığımızda
ikinci alımımı, hatta belki de üçüncü alımımı yaparım. Çünkü ondan sonrası 99 ve 120 bin dolarlar olarak görülüyor. Evet canlar, lafı çok uzatmaya gerek yok. Bitcoin Eylül ayında, her Eylül ayında olduğu gibi düşüyor arkadaşlar. Düşmeye de devam ediyor ve her Eylül ayında bu düşüşlerde alanlar daha sonraki aylarda güzel paralar kazandıkları için, zengin oldukları için, çok iyi para kazandıkları için ben kendi adıma risk alıyorum ve Eylül ayındaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Eylül'de şu kadar param gitti, vah vah öldüm, bittim, battım demek yerine, ağlamak yerine fırsat olarak görenlerdenim bu düşüşü. Bir hatırlatma yapalım. Benim bir Telegram kanalım var arkadaşlar. Bu Telegram kanalına gelin diye ben size mesaj atmam. Bu Telegram kanalına gelin, işte şu kadar para verin gelin diye mesaj atmam. Telegram kanalıma gelmek ücretsiz. Şu an için Gate.io borsasında bir kampanya var. Referansımla Gate.io'ya geldiğiniz zaman para kazanacaksınız. Hem indirimli bir şekilde referansından dolayı indirimli bir şekilde komisyon indirimine yararlanmış olacaksınız. Hem de bir de adamlar size üstüne hoş geldin parası verecekler. Yani bir airdrop gibi bir şey. Gate.io'ya gelin arkadaşlar. Portföyünüzü Gate.io'ya taşıyın. İndirimli bir şekilde hem al sat yapın, hem bonusunuzu kazanın, hem de Telegram grubuma katılma hakkı elde edin. Bir de Bybit'te var şu an. Bybit'te de referans linkimi tıklayın arkadaşlar. Bybit'e üyelik oluşturun. Portföyünüzü Bybit'e aktarın. İşlemlerinizi Bybit'te yapın. Yine bonusunuzu alın. Diğer borsalarda, Max'te, işte Binance'te geldiğinizde de yine gruba gelebiliyorsunuz. Ama şu an onlarda bonus yok. Bonus Gate.io'da ve Bybit'te. İkisine birden üyelik oluşturabilirsiniz. İkisine birden işlem yapabilirsiniz. İkisinin de bonusunu alıp gruba gelebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eylül ayında düşüşlerin devamı gelebilir ama bu düşüşler alım fırsatıdır. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.